İnternet sitenizde hangi iletişim formunu kullanıyorsunuz arkadaşlar? Contact Form 7 mi? O zaman incelediğim bu eklenti sizleri ilgilendiren bir eklenti neymiş? Hemen bir bakalım. Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Boz. Kanala hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Hemen hemen herkesin internet sitesinde bir iletişim formu eklentisi vardır, kullanıyordur diye düşünüyorum açıkçası. Ben de kullanıyorum. Birçok sitede de zaten kullandım ve kullandığım sitelerde de iletişim formunu ağırlıklı olarak Contact Form 7 kullanıyorum. Şimdi Contact Form 7 kullananlar beni daha iyi anlayacaklar. Başka tabii ki eklentiler de var, kullananlar da vardı ama bu incelediğim eklenti Contact Form'unu biraz daha esnekleştirmeye yarayan bir eklenti diyebilirim. Uzantı, yani Contact Form'un 7'nin uzantısı gibi bir şey. O şekilde gibi çalışıyor. Biraz daha esnekleştiriyor. Sıkıntılardan biri şu. Bakın, internet sitenizde eklediğiniz e-posta, bir SMTP tabii ki program eklentisi kullanıyorsunuz. Eklediğiniz e-postaya iletişim formundan bir mesaj yazıldığında SMTP aracılığıyla artık kullandığınız bir bilgisayarınızda ya da işte cep telefonunuzda bir uygulama varsa e-postaları görebiliyorsunuz. Ama kontrol panelinden ya SMTP eklentisinin günlüklerinden gelen mesajları görebilirsiniz, fark ederseniz tabii ki, ya da işte göremezsiniz. Yani böyle bir özelliği yok. Şöyle mesaj geldi, böyle geldi diye bir sembol, bir şey yok. Göremiyorsunuz. Bu biraz dezavantaj bir yerde. Ya e-postalarınızı takip edeceksiniz ya da dediğim gibi kontrol panelinde kurmuş olduğunuz SMTP'nin günlüklerinden bakacaksınız. Gitti mi, geldi mi diye falan. Şimdi bu eklentiyle 3 tane, zaten ücretsiz sürümünde 3 tane güzel bir özellik var. Ücretli sürümü de var tabii ki ama ücretsiz sürümde 3 tane özellik bizim işimizi çok kolaylaştırıyor ve Contact Form 7 esnekleştiriyor. Birincisi, kontrol panelinde gelen mesajları görmeye imkanınız olacak. Kontrol panelinde böyle bir şey var. Yani eklentinin kontrol panelinde, kuracağımız eklentinin artı bir yönlendirme yapma var. Artı bir de koşullandırma var. Yani bu benim hoşuma gitti. Neden? Spamlara karşı da, mesela böyle istemediğimiz e-postalara karşı, işte iletişim kutusundan gelen spamlar, bunları engellemeye faydalı olabileceğini düşündüğüm bir özellik aslında, koşul atama olayı var. Hepsini göstereceğim. Denedim, test ettim. Gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Çok fazla uzatmayayım, hemen bence ne yapalım? Eklentiyi bir geçelim, bir inceleyelim. Benden 5 yıldız aldı. Ücretsiz sürümü olduğu için bedava arkadaşlar. Hemen geçelim, eklentinin kurulumunu yapalım, inceleyelim arkadaşlar. İnceleyeceğimiz eklenti bu arkadaşlar. Geliştiricinin WordPress sayfası. Hemen Türkçesine geçiyorum. Türkçesi CF7, yani Contact Form 7 uzantıları, iletişim formu 7, veri tabanı, koşullu alanlar ve yönlendirme. Ücretsiz versiyonunda bu 3 tane özelliği kullanabiliyoruz. Aslında artı 1 de yapabilirim. Neden? MailChimp bağlantısı da var arkadaşlar. Eğer MailChimp adresiniz varsa, bir uygulamasını kullanıyorsanız buna da bağlantı yapabiliyorsunuz ama ben kullanmıyorum tabii ki. Onu göstermeyeceğim. 3 tane güzel özelliği var. Şöyle hemen aşağı inelim. Şu anki WordPress sürümümüzde uyumlu eklenti 6000 üstünde de kurulum olmuş. Zaten burada karşılaştırması var arkadaşlar. Ücretli sürümü ve ücretsiz sürümü arasındaki farklar diye, ama zaten şu ana özelliklerinden 3'ü bize yetiyor. Kullanabileceğimiz 3 özellik bize yetiyor. Bayağı bir esneklik sağlıyor eklentiye. Şimdi hemen kısaca göstermek istiyorum size de, test yaptığım yerde de. Şimdi kontrol panelinde böyle bir eklentinin zaten menüde çıkıyor ismi. HTCF7 uzantısı diye. Buraya gelen, mesela şöyle hatta yapalım, bakın. Şöyle yapayım, daha anlaşılır olsun. Formlara geldim. Mesela formlar kısmında bakın 13 tane bize iletişim formundan gönderilen mesaj var. Şimdi güzel yanı, bu mesajları veri tabanında da saklayabiliyoruz arkadaşlar. İstersek bunları da silebiliriz ya da çıktısını dışarı ihraç edebiliriz. Yani bir dışarı aktarma yapabiliriz arkadaşlar. En azından ne yaparsınız? Yedekleme şeklinde de olabilir bu. Buradan gelen mesajları görebiliyorsunuz. Size yazılan mesajları görebiliyorsunuz. Filtreleme yapabiliyorsunuz. Bakın, buradan direkt mesajın içine girebiliyorsunuz. Bakabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz mesela. IP özelliği var, bilmem ne falan. Bayağı bir esnekleştiriyor. Koşullu alanlar kısmını da şuradan göstermek istiyorum. Bakın, bu iletişim formumuz. Contact Form 7'nin iletişim formu. Bakın, ad, konu, herhangi bir e-posta ekleme alanı yok. Spamları da engelleme imkanımız olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Geliştirici öyle yazmış zaten. Buraya isminizi yazdığınızda bakın şimdi e-posta adresi olan sütun açılıyor. Sonra e-posta adresinizi giriyorsunuz. Bunu fark etmez. Diğerlerin hepsini de ekleyebilirsiniz. Koşulları alabilirsiniz. Ama basitçe olarak e-posta adresinizi koşula bağlıyorsunuz. Ad kısmına bir şey yazılmadığı sürece e-posta kısmını açmıyor size. Güzel yapmışlar bunu da. Artı bir de yönlendirme var. Buradan formu doldurduktan sonra isterseniz
Dolduran kişiyi istediğiniz bir sayfaya yönlendirebilirsiniz veya başka bir sayfaya da yönlendirebilirsiniz. İnternet sayfasına yönlendirebilirsiniz. Böyle bir özelliği var. Bir tane de bonus gibi bir şey var. JavaScript ile ilgili bu formu doldurduktan sonra tarayıcıda bir böyle mesaj gönderebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Ne yapalım? Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da arkadaşlar geçelim eklentinin kurulumuna. Eklentiyi gene localhost'ta tabii ki test ediyorum. Gördüğünüz gibi Contact Form 7 ile yapılmış bir iletişim formu. Herhangi bir bakın koşul falan da yok. Normal bu şekilde çalışıyor. Şimdi kontrol paneline geldiğinizde zaten bakın iletişim kısmı, iletişim formu, kontak formun olduğu alan burası zaten. Bu şekilde gözükür zaten. İçine girdiğinizde zaten göreceksiniz. Kontak formu işte böyle bakın iletişim formumuz var. Herhangi bir şeyimiz yok onun haricinde. Şimdi eklentiyi ne yapıyoruz? Kurulumunu yapalım. Kurulumunu yaptıktan sonra da Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim ama orada bir noksanlık var arkadaşlar. Türkçe dil dosyası tam anlamıyla şu an düzgün çalışmıyor diyebilirim. Yani çalışmıyor derken çok eksik kısımlarda var. Geliştirici herhalde onu da zamanla geliştirecek diye düşünüyorum ama çok bizi etkileyen bir şey mi sorun mu değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Eklentiler, hemen eklentilere gelelim. Ondan sonra da eklentimizi kuralım. Yeni eklenti ekle diyorum. Eklenti arama kısmına eklentinin ismini yazıyoruz. Kullanacağımız eklenti bu. Kuracağız bunu. Has Temas diye bir geliştiricisi var. Bakın yani çok eski bir eklenti değil. Yeni çıkmış bir eklenti diyebiliriz aslında buna. 6000 etkin kurulumu var ama yıldızlaması falan bakın daha düşük şu an. Zamanla da artar diye düşünüyorum. Eklentiyi kurup etkinleştireceğim. Localhost'ta tabii ki böyle bir sıkıntı veriyor. Ama arkadaşlar bu sıkıntı değil. Normal internet sayfasında da denedim. Yani internette denedim. Herhangi bir hata almadım. Lokalde böyle bir sıkıntı veriyor. Kurulum olduktan sonra zaten hemen bu tarafta etkinleştiriliyor ama dediğim gibi localhost olduğu için sıkıntı. Hemen şöyle bir başlangıç yapacağım. Bu tarafa, sol tarafa, kontrol panelinin sol tarafına gelecek arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hemen şunu da şöyle kapatalım. Yani zamanla biraz daha gelişecek gibi duruyor bu eklenti. Öyle diyebilirim. Gördüğünüz gibi sol tarafa geldi. İngilizce ne yapalım? Loco Translate üzerinden arkadaşlar Türkçe dil dosyasını yükleyelim, bir Türkçeleştirmesini yapalım. Çeviri dil dosyasını, Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim şimdi. Kontrol panelindeyiz. Loco Translate'e geliyorum. Eklentiler kısmına gireceğim. Oradan eklentimizi bulalım. PO yükle diyorum. Geliştirici kısmını alıyorum. Dosyamızı hemen şuraya alalım. Yükle diyorum. Evet. Çeviri dil dosyamızı da yükledik. Arkadaşlar bu dosyalara biliyorsunuz sitemden ulaşabiliyorsunuz. Çok cüzi bir fiyata satın alabilirsiniz isterseniz. Bunun sebebi de destek. Eğer desteklemek istiyorsanız bir şekilde buradan dil dosyalarını satın alarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Çok cüzi bir fiyata zaten veriyorum bunları. Direkt sitenizde bu eklentiyi kullanacaksanız ya da farklı bir sürü eklentinin Türkçe dil dosyası var. Onlara da bakabilirsiniz. Temalar var, sektör videolarımın çalışmaları var. Onlara da bakabilirsiniz. Alacağınız her artık dediğim dil dosyası ya da işte bu sektör videoları bana büyük bir destek olacaktır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim hemen. Şimdi eklentinin dil dosyasını da yükledik. Hemen ne yapalım? Artık bir ayarlar kısmına bir bakalım. Hatta şöyle bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi çeviri olmuş. Ne yapalım? Hemen eklentinin ayarlarına bir geçelim. Kontrol panelindeyiz ve eklentimize girdik arkadaşlar. Direkt eklentiye bastığınızda ilk çıkacak, karşınıza çıkacak kısım formlar tabii ki. Burada iletişim, kontak formunda oluşturduğumuz iletişim formunun ismi. Burada bu şekilde çıkıyor. Burada da işte size gönderilen kaç tane iletişim formundan mesaj varsa burada adedini görebiliyorsunuz. Üstüne bastığınızda o formların listesini görebileceksiniz. Şu an 0 tabii ki. Gönderimlere bakalım. Gönderimlerde de işte detaylı olarak burada gelen size formlardan atılan mesajları detaylı bir şekilde görebileceksiniz. Bakın buradan görebiliyorsunuz. Genel ayarlar işte eklentinin güzel yanlarından biri dediğim gibi tüm gelen mesajları dışa aktarma var. Bunu bir mesela ne yapabilirsiniz? Yedekleme olarak da kullanabilirsiniz. Aslında buraya bu eklenti gelen mesajların hepsini veri tabanında saklıyor arkadaşlar. Ayrıyetten. Şimdi siz bilgisayarınızda ya da cep telefonunuzdaki uygulamadan gelen mesajları okuyorsunuz. Ayrıyetten buradan da okuyup burada da saklayabilirsiniz. Ve dışa da aktarabilirsiniz güzel yanı. Genel ayarlara geçelim. IP adresi arkadaşlar. Evet IP adresi gelen kişinin yazdığı
Yani eğer ola ki spamları engelleyemediniz ya da böyle çok absürt mesajlar geldiğinde, istenmeyen mesajlar geldiğinde o IP'leri de bloke, çeşitli güvenlik eklentileriyle. Bununla ilgili arkadaşlar birçok videom var. 1-2-3 tane videom var hatta, incelediğim eklentiler. Onlara bakabilirsiniz, seyredebilirsiniz. Bayağı güzel eklentiler kullanabilirsiniz. Başlangıç seviyesinde eklentiler arkadaşlar. Böyle IP'leri bloklama falan, işte spamları biraz olsun engelleme açısından. IP adresi var, bir de referans bağlantısı işte. Bakın, yönlendiren bağlantının görünür kılmak için bu seçeneği etkinleştirin demiş. Nereden geliyor falan işte. O. Uzantılara bakalım. Uzantılar da işte bunlar zaten ücretli sürümde. Dediğim gibi bakın, MailChimp olayı var. 3+1 demiştim. Bunu isterseniz, varsa kullanıyorsanız bağlantı yapabiliyorsunuz. Yönlendirme ve koşullu alan zaten. Bakın, ikisi bizim şu an işimize yarayacak kısımlar. Yönlendirme, hemen açalım onu, zaten açık geliyor. Yönlendirme, onu detaylı olarak anlatacağım. Yeniden yönlendirme işte, söylemiştim zaten. Bunlar da milisaniye arkadaşlar. Bakın, milisaniye cinsinden. İşte yönlendirmeyi hemen mesaj gönderdikten sonra ara geçecek süre 2 saniye şeklinde filan işte. Koşullu alana bakalım. O da açıktır büyük ihtimalle, evet. Varsayılan olarak açık geliyor metin ya da, ama bunu kullanın arkadaşlar. Varsayılan olarak kullanın. Daha anlaşılır çünkü. Öteki türlü text modunda olduğu için biraz karışık gelebilir. Animasyon dediği kısımda işte bu geçen süre, tamamdır. Burada da yapılacak bir şey yok. Tamam. Başka da bir şey, zaten uzantılar baktık. Burada da arkadaşlar tavsiye ettiği eklentiler var. Geliştiricinin kendisinin geliştirmiş olduğu işte eklentiler, artı bir de tavsiye ettiği işte geliştiricilerin eklentileri falan var. Zaten bilindik bir geliştirici bu. Geliştirici ben biliyorum. Özellikle de bu WoW herhalde bilindiktir. En çok kullanılan eklentilerden biriydi bu. Sonuçta e-ticarette falan. Bir de mega menüsü vardı, evet. Öyle bir şey vardı. Bilinen bir geliştirici aslında böyle bir eklenti bize sunmuş. Şimdi yapacağımız işlem, eklentinin menülerine baktık. Ayarlarımızı yaptık zaten. Yani yapılacak bir şey yok aslında. Onları yaptık, açtık. Aslında büyük iş artık şeyde geçiyor. İletişim formunda geçiyor. Şimdi iletişim formumuz zaten var. Contact Form 7'nin oluşturduğumuz iletişim formu. Hemen iletişim formunun içine giriyorum. Bakın, buraya zaten koşullu alanlar, yönlendirme eylemleri ve MailChimp'in sekmeleri geldi. Şimdi ilk olarak şunu yapacağız. Birinci zaten özelliğini anlattım. Ne arkadaşlar? Kontrol panelinden gelen mesajlara ulaşım imkanınız oluyor artık. Orada işte dışa aktarma, veri tabanında saklama gibi birinci imkanımız buydu. İkinci imkanımız, yapacağımız işlem koşullu alanlar. Şimdi koşullu alanlarda dediğim gibi e-posta kısmını mesela bir koşula bağlayacağız. İsim girmediği sürece, ya da fark etmez, e-postanın dışında konuyu da alabilirsiniz, mesajları da alabilirsiniz mesela. Hepsini alabilirsiniz. Yalnızca isim olarak koyarsınız. İsim girdiği zaman diğerleri açılır. Onu da yapabilirsiniz ama biz e-postadan gideceğiz. Yönlendirme koşullu alanlara geldim. Bakın, gördüğünüz gibi yeni şart ekle dediğimde açılacak ama önce forma bir gelelim. Şimdi şuraya şöyle yapalım. Koşullu alan ekle diyorum. Buraya koşullu alanımın ismi ne olsun? E-posta gizle diyorum. Bakın, böyle bir şey yaptı bize zaten. Şimdi bunu alacağım. E-posta kısmını alacağım arkadaşlar. Bunun içine gelecek şekilde. Yani e-posta bunun içinde olacak. Koşulun çalışması için, öyle diyeyim size. Bunu hallettik. Şimdi geliyorum koşullu alanlar ayarlarına. Yeni şart ekliyorum. Buradan oluşturduğumuz, onu kaydetmedik değil mi? Kaydedelim ilk önce. Kaydoldu. Şimdi koşullu alanlar kısmına geliyorum. Bak, grup seçin diyor. E-posta gizle diyorum. Alan seçin. Neyi gizleyeceğiz arkadaşlar? Neyi gizlemek istemiştik? Pardon. E-postayı değil, ismi seçeceğiz. E-postayı zaten gizledik. E-posta olmaz zaten. İşte böyle hatalar da olabiliyor arkadaşlar. Kaydet diyorum. Yani şartı isme bağladık arkadaşlar. Öyle diyeyim. Öyle anlaşılır. Şimdi tekrar yenileyeceğim. Bakın, isim kısmı boş. Buraya isim yazdığım anda e-posta alanı açılacak arkadaşlar. Bu şekilde. Tamam. İkinci kısmı da hallettik. Yani onu da gösterdim. Şimdi
Geldik yönlendirme eylemleri. Yönlendirme eylemleri ne yapıyoruz? İstersek sitemizdeki bir sayfaya yönlendirebiliriz. Yani şöyle düşünün, bir teşekkür sayfası olabilir ya da iletişim formunuzun konusuyla ilgili, yani sırf düz şekilde bir iletişim formu değil de bir konuyla alakalı olabilir, bir ürünle olabilir ya da farklı bir şey olabilir, bilemiyorum. Onunla ilgili mesela orayı doldurduktan sonra, size mesajı gönderdikten sonra onunla ilgili bir yazı sayfası oluşturabilirsiniz. Orayı yönlendirebilirsiniz. En kötü ihtimalle de ana sayfanıza yönlendirirsiniz ya da işte ne bileyim istediğiniz bir yere yönlendirirsiniz. Öyle bir imkanımız var. Şimdi yönlendirmeyi açtım. Buradan istediğim bir sayfaya yönlendirebilirim. Mağazaya yönlendireyim, ana sayfaya yönlendireyim, oraya bir yere yönlendirebilirim. Böyle bir imkanımız var. Ya da özel, yani dışarıya bir URL ekleme şekliyle, bakın burada zaten yazıyor. Bunu da tabii bu şekilde alıp mesela form alanına ekleyebilirsiniz. Buraya özel bir kendi sayfanızı nereye, dışarıya yönlendirmek istiyorsanız ya da dediğim gibi ana sayfaya. Ben ana sayfaya yönlendireceğim. Yeni sekmeyi isterseniz yeni sekmede açabilir ya da aynı sekmede açılsın. Tekrar mesaj attığı yerden, yani iletişim sayfasından ana sayfaya yönlendirsin. Ayrıyetten küçük bir bonus, bakın, JavaScript eylemi. Şimdi ilk önce şunu bir kaydedelim. Ondan sonra evet, ana sayfa dedik, tamam. Sayfamız hala burada duruyor mu? Duruyor. Şunu da bir yeni diyelim. Tekrar. Tamam. İsterseniz bir uyarı şeklinde tarayıcıda bir JavaScript açılır. Yani bir küçük bir pencere açıp oraya bir şey yapabilirsiniz. Mesela oraya da örnek olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Hemen ben test yaptığım yerden alacağım. Bakın. Şöyle bir JavaScript kodu alıp buraya yapıştıracağım şimdi. Bu şekilde bir kaydedelim. Tamam. Şimdi gidelim bir e-posta atalım. Ondan sonra tekrar başa dönüp kontrol edeceğiz bakalım. Evet, ismimizi yazalım. E-postamız açıldı. Mesajımızı yazdık ve gönder diyorum. Evet. JavaScript'i kaydetmedik mi? Açmadık mı? Açtık. Evet, yönlendirme açık oldu. JavaScript eylemi açık. Tamam. JavaScript şeyi gelmedi aslında. Uyarısı gelmedi. Normalde geliyor ama gelmedi. Ya çok da böyle şey değil aslında ama. Allah Allah, boşluk mu var? Yok. Koda tekrar bir bakalım. Tamam, aynısı. Çalışmazsa kodunuzda bir sorun var demektir diyor. Enteresan. Burada çalışıyordu mesela, orada çalışmadı. Onu da kurcalamak lazım. Neyse, mesajımız gitti mi? Hemen şuradan bir e-postama bir bakayım. Evet, e-postaya olarak geldi. SMTP aracılığıyla bize benim bilgisayarımda kurulu olan Thunderbird programına düştü. Geldi. Şimdi hemen şöyle başlangıca geçiyorum. İletişim formu kaydedildi diyor zaten, tamam. Şöyle kontrol paneline geçiyorum. Buradan zaten bakın 4 tane e-posta gönderilmiş diyor. Şimdi geldim. Bence ileriki zamanlarda bununla ilgili bir çalışmada olur diye düşünüyorum. Dezavantajlardan birinden söyleyeyim. En azından iletişim formundan gelen mesajların bir uyarı olarak burada bir rakam çıkması, işte 1, 2 ya da ne bileyim bir uyarı olması güzel olurdu. Yoksa her seferinde ne olacak bu şekilde? Biz şimdi iletişim formundan zaten göremiyorduk. Kontak formun, iletişim formunu, yani sekmesine geldiğinde zaten göremiyorduk. Nereden görüyordum? Ben nereden bakıyorum arkadaşlar? Ya benim bilgisayarıma gelecek uygulamada e-posta geldi diyecek ya da cep telefonumdan ya da işte SMTP eklentimden buradan bakacaktım. Günlüğünden bakacaktım. Bakın gönderilmiş, gelmiş falan, bir şekilde böyle görecektim. Şimdi hemen eklentiye geliyorum. Bakın bir tane gösteriyor şu an. Bir tane form var. Bakıyorum forma. Bakın yazdığım form burada. 30'u işte tarih. Bakın çıktı alabiliyorum. Yani bu şekilde çıktı alabilirsiniz. Yedekleyebilirsiniz mesajlarınızı. Sonra icabında tekrar yükleyebilirsiniz. Test ettim, çalışıyor. Ya da böyle filtreleme yapabilirsiniz tarihe göre mesela. Görünüme girelim. Görünümde ad, işte e-postası, konutu, başlık, mesajı bilmem ne falan, adresi, e-posta adresi, nereye gönderilmiş falan işte. Bakın referansı, adresi, buradan şu adresten gönderilmiş diye IP adresi. Dediğim gibi bir de bunu yaparlarsa, uyarı olayını yaparlarsa gayet iyi olur bence. Öyle düşünüyorum ben de. Contact Form 7 kullananlara bence esneklik sağlayacak bir eklenti olarak olabilir. Yani farklı eklentiler tabii ki vardır arkadaşlar. Şimdi illa bu eklentiyi ben inceliyorum diye de şey olacak değil. Farklı eklentiler de vardır.
Böyle bir eklenti karşıma çıktı. Kullanılır mı? Kullanmak isteyen olabilir. Sonuçta ücretsiz 3 tane böyle güzel kullanabileceğiniz kısmı var mesela. 3 modül mü diyeyim? 3 kısmı var mesela. Güzel bir şey. Artı bir hatta MailChimp olayı da var. Böyle bir eklenti kullanmak ister misiniz? Ya da farklı kullandığınız bir eklenti varsa lütfen yorumlara yazın. Onları da inceleme fırsatımız olursa onları da inceleyelim. Artılarının eksilerini de söyleyebilirsiniz mesela. Onlar da en azından bir fikrimiz olabilir. Ben bu eklentiye 5 yıldız verecektim. Hatta videonun başında da düşünüyordum ama şimdi aklıma geldi. Bu uyarı olayını yapmadıkları için 4 yıldız vereceğim tabii ki. Eklentinin dil dosyasına da sitemizden ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz de faydalı bulduysanız da bir beğeni atın, bir yorum yapıştırın gitsin arkadaşlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.